Lemon Sobis YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu tavuk amigurumi öreceğiz. Eğer siz de bizimle bu amigurumi örmek istiyorsanız videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Hadi gelin beraber tavuğumuzu örelim. Tavuğumuzu örmeye sihirli halka yapmakla başlıyoruz. Ben sihirli halkamı şu şekilde yapıyorum. Şöyle sabitledim. Ardından sihirli halkamızın içerisine arkadaşlar 6 adet sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle bir teyit edelim. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi sihirli halkamı şöyle kapatıyorum. Ardından bu yapmış olduğum sık iğnelerimin hepsine çift batarak ilmek sayımı 12'ye çıkaracağım. Bu şekilde. Ama bu da dikkat etmemiz gereken bütün model boyunca ilmeklerimizi artık şu şekilde almaya dikkat edeceğiz. Şöyle bir. Şöyle bir ilmek belirleyicimizi takalım. Tekrar aynı noktaya batacağım. Dediğim gibi şöyle üstten alıyorum. Evet. 2 oldu. Devam ediyoruz. 3 4 5 ve 6'yı buraya. 7 8 9 ve 10. 11 ve 12'yi de buraya yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdiki sıramızdaysa bir sık iğne ile başlıyorum. İlmek belirleyicimi takıyorum. Ve bir artırma yapıyorum. Bütün sıra boyunca bir sık iğne bir artırma şeklinde devam ediyoruz arkadaşlar. Dilerseniz sıra sonunda tekrar görüşelim. Bir sık iğne bir artırma sıramız da bitti arkadaşlar. Şimdiki sıramızda ise şöyle bir sık iğne ile başlıyorum. Yanına bir artırma yapıyorum. Şöyle almaya dikkat ediyoruz. Şimdi ise arkadaşlar sıramız 2 sık iğne bir artırma şeklinde devam ediyor. Fakat sonda bir tane sık iğnemiz kalmış olacak. Artırmayla bitmeyecek. Şöyle bir ve 2 sık iğne düz örüyoruz. Ardından bir artırma yapıyoruz. Sıramız bu şekilde devam ediyor. Dediğim gibi sondaysa bir tane sık iğne kalmış olacak. Sıra sonunda tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, 2 sık iğne bir artırma sıramız da bitti. Şimdi ise 3 sık iğne bir artırma sıramız var.
Şöyle birinci sık iğnemi yaptım. İkinci ve üçüncü. Ardından artırma yapıyoruz. Bütün sıramız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. 3 sık iğne, bir artırma, 3 sık iğne, bir artırma şeklinde. Evet arkadaşlar, 3 sık iğne, bir artırma sıramızda bitirdik, geldik. Bu şekilde gözüküyor. Bu kadar büyüdü örgümüz. Şimdi ise 2 sık iğne ile başlayacağız bu sıramıza. Şöyle birinciyi yapıyorum. Ve ikinci. Ardından artırma yapıyoruz. Şimdi sıramıza 4 sık iğne, bir artırma şeklinde devam ediyoruz. Sıra sonumuzda ise 2 sık iğne kalmış olacak. Böylelikle burası da 4 sık iğne, bir artırma şeklinde tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar, şimdiki sıramızda ise düz öreceğiz. Bütün bir sıra boyunca 36 ilmeğimiz var. Bu sayıyı koruyacağız. Evet arkadaşlar, 36 sık iğne düz sıramız da bitti. Şimdiki sıramızda ise 5 sık iğne, bir artırma yapıyoruz. Şu şekilde bir yapalım. Şöyle 2, 3, 4 ve 5. 5 adet örüyoruz. Bir artırma yapıyoruz. Ve sıra boyunca bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5 sık iğne, bir artırma sıramız da bitti. Şimdi 8. sıraya bitti. 9. sıraya geçmiş olduk. 42 sık iğneye çıkardık sık iğnelerimizi. 9. sıra ve 16. sıra dahil toplam 8 sıra düz, bu 42 sık iğnenin sayısını koruyarak düz sıralarımızı öreceğiz 8 sıra boyunca. Evet arkadaşlar, tavuğumuzun şu kısmı bitti. Şimdi bu kısmını oluşturacağız. Bunun için ilk yapmamız gereken şey ilmek belirleyicimizi birinci ilmeğimizden çıkarmak ve onu şu son ilmeğimize takmak arkadaşlar. Ve ardından 21 adet sık iğne öreceğiz. Evet arkadaşlar, 20. sık iğnemizi yaptık ve son olarak 21. sık iğnemizi örüyorum. Sonrasında şu ördüğümüz ipi sol tarafa alıyorum. Ardından şu şekilde şu ilmek belirleyicimizi taktığımız noktaya ilmek kaydırma yapacağız. Şöyle ilmek belirleyicimizi çıkarıyorum. Kaybetmemek için de şöyle bir tığımla önce batacağım. Şöyle battım. Bunu çıkarıyorum buradan. İpimi alıyorum. Kaydırıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar 19 sık iğne örüp sonda bir tane eksiltme yapacağız. Şimdi buraya başlarken bu ilmek kaydırdığımız ilmeği örmeyeceğiz. Bizim birinci ilmeğimiz hemen yanındaki ilmek olacak. Şöyle bir. Buraya takacağız şimdi ilmek belirleyicimizi. Şöyle çıkaralım. Evet. Bu bir arkadaşlar. Şimdi
19 adet sık iğnemizi öreceğiz ve bir tane eksiltme yapacağız. Evet arkadaşlar, 19 adet sık iğnemizi örüp geldikten sonra sizlerle beraber eksiltmeyi yapalım istedim. Şöyle eksiltmelerimizi yapıyoruz. Şurada bir tane ilmek kalmış gibi gözüküyor. Az önce ilmek kaydırdığımız kısım. Burayı örmüyoruz. Direkt birinciye geçiyoruz. Bu sıramızdaysa düz örüyoruz. Hiçbir eksiltme ya da azaltma yapmadan. 20 sık iğnemizin sayısını koruyacağız. Ve demiş olduğum gibi hemen birinci ilmeğimize geçeceğiz. Buraya batmıyoruz arkadaşlar. Birinciye batıyoruz. O ilmek belirleyiciyi takmış olduğumuz ilmeğe şu şekilde 1 olmuş oluyor. Zaten bu sırayı da ördükten sonra diğer sıralarda kafanızı karıştıracak ilmek kaydırma olmadığı için çok rahat öreceksiniz. Dediğim gibi bu sırayı düz öreceğiz. Ardından bir sonraki sırada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bir sıra düz örüp geldikten sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdiki sıramızdaysa azaltmayla başlıyoruz ve ortaya azaltmadan sonra 16 adet sık iğne öreceğiz ve sonra da 2 tane ilmeğimiz kalmış olacak. Onları da eksiltme yaparak sıramızı bitirmiş olacağız. Evet arkadaşlar, şimdiki sıramızdaysa düz bir sıra örmemiz gerekiyor. Toplam 18 sık iğnemiz var. Bu sayıyı koruyacağız. Ve o düz sırayı ördükten sonraki sıramız ise 4 sık iğne, bir eksiltme şeklinde olmuş olacak. Ben o sıraları örüp geldikten sonra tekrar ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, 4 sık iğne, bir eksiltme sıramızdan sonra ise 3 sık iğne, bir eksiltme sıramız var. Ve ondan sonra tek bir sıramız kalıyor. 6 kez eksiltme yapmamız gerekiyor ki bu boşluk kapansın. Eğer ipinizden dolayı ya da örüşünüzden dolayı ara kapanmadıysa o boşluk kapanasıya kadar, şu şekilde olasıya kadar ilmek kaydırmaya devam edebilirsiniz. Ardından da ilmek kaydırdınız. Çok hafif bir boşluk mu kaldı? Ters sihirli halka gibi düşünerek o ilmek kaydırdığınız iple şöyle sımsıkı çektiğinizde bu boşluk kapanacaktır. Ki bence ona gerek kalmayacaktır. Eksiltmelerle kapanacaktır. En son bunları yaptıktan sonra da görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bu şekilde ilmek kaydırmalarımızı da yaptıktan sonra bu şekilde bir miktar ip bırakıp kopardık ipimizi. Şimdi şu kısımdan tığımızı şu başlangıç yerine çıkarıyoruz. Ardından bu ipi alıyoruz ve içine çekiyoruz. Böylelikle temiz bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şu şekilde. Şimdi içini doldurmak için hazırız arkadaşlar. Biz iç dolgusu için şöyle bir silikon kullandık. İsterseniz siz boncuk elyaf da kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Pamuk da kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle ipimizi tığımıza sabitliyoruz. Şu şekilde. Ardından tavuğumuzu şöyle çeviriyorum. Şuradaki ilk ilmeğe bir sabitleme yapalım arkadaşlar. Şöyle çıkaralım. İlk ilmeğimizden şurayı alıyoruz. Şöyle sıkı bir şekilde olacak. Ardından hemen bu ilmeğin karşısındaki ilmeği alıyorum. Şu şekilde. Buradan da ilmek kaydırma yapıyorum. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, son olarak da şuradan bir ilmek alıyoruz. Buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Ve bu şekilde burayı kapatmış oluyoruz. Şimdi ise şu kuyruk kısmını yapacağız. Bunun için öncelikle 4 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Ardından bu 4 zincirimden üçüncüye batarak
ilmek kaydırma yapıyorum. 1, tekrar 2 ve son olarak üçüncüyü yapıyorum. Şimdi bu ilmek kaydırdığımız, zinciri oluşturduğumuz kısma tekrar bir ilmek kaydırmayla bu kuyruğumuzun birinci kısmını sabitliyoruz. Ardından 6 adet zincir çekiyorum. 1, şöyle 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar 5. zincirime ilmek kaydıracağım. Devam ediyoruz. Birinci zincirimize kadar ilmek kaydırıyoruz. 4 adet olacak. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve son olarak 5.'yi de kaydırıyoruz. Ve ardından biraz önce ilmek kaydırdığımız noktaya yine ilmek kaydırıyorum. Ve tekrar 4 adet zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. Geri dönüyorum. 3. zincirime ilmek kaydırma yapacağım. Tutmakta biraz zorlanıyorum. Şöyle 2. zincirimizi de alalım. İlmeğimizi kaydıralım. Evet. Ve bir tane kaldı. Onu da yapıyoruz. Ve yine aynı noktaya ilmek kaydırıyorum. Şu şekilde. Ve bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum ve kalan ip parçamı da herhangi bir ilmeklerden geçerek tavuğumuzun içine saklayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi şu kırmızı ibik kısmını yapacağız. Bunun için de yapacağımız yer ilmek kaydırmıştık. Orası değil. 6 eksiltme yaptığımız sıranın hemen bir altından başlayacağız. Şu noktadan. Bunun için hemen bir ipimi tığıma sabitliyorum. Ardından o bahsettiğim yere, şu kısma şöyle ilmek kaydırmayla geçiş yapıyorum. Ve ardından 3 adet zincir çekiyoruz. 1, 2 ve 3. Hemen yandaki bir sık iğne sonrasına şuraya batıyoruz arkadaşlar. İlmek kaydırmayla yine. Şu şekilde battık. Ardından 4 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Onu da yine hemen bir yana batıyorum. İlmek kaydırmayla yine. Şimdi tekrar 3 adet zincir çekiyoruz.
1, 2 ve 3. Şimdi tekrar şu yandaki sık iğne kısmına batacağız. Evet. Şimdi buradaysa bir zincir çekiyoruz ve ipimizi koparıyoruz. Bu şekilde olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi gözümüzü işleyeceğiz şu şekilde. Bunun için şu ipi baz alabilirsiniz. Hemen şu ilk ilmek kaydırdığımız kısmın bir altındaki sıraya, şurası görüyorsunuz, ilk boşluk. Şunu birinci batacağımız yer olarak kabul ediyoruz. Bir tane ortada boşluk kalıyor ve ikinci batacağımız nokta şurası. Ve bir tane de bu iki noktanın ortasında bir alt sırada olan şu nokta önemli bizim için. Yani şu 3 nokta önemli. Şimdi tavuğumuzun şöyle arka kısmından herhangi bir noktası olabilir, fark etmeksizin. Belirlediğimiz şu birinci noktadan çıkıyorum. Şöyle. Burası biraz dışta kalsın ki bilelim. Bahsettiğimiz diğer şu yandaki kısma geçiyorum. Ama şöyle bir alt sıradaki belirlediğimiz noktadan da çıkıyorum. Şu şekilde görüyorsunuz. Ardından da bu ipin ortasından iğnemi geçiriyorum ve tekrar şu alttaki noktaya tekrar bir batış yapıyorum. Bu sefer herhangi bir noktadan iğnemizi çıkarabiliriz. Şu şekilde burayı da kontrollü bir şekilde asılıyorum. Ve bir tane V elde etmiş oluyoruz şöyle. Biraz daha şöyle çekebiliriz. Evet. Beğenmediğimiz kısım olursa şu şekilde o hareket ettirerek güzel bir şekil verebiliriz. Evet arkadaşlar, bu kadar. Yine her zaman olduğu gibi iğnemizi herhangi bir noktadan batırıyoruz. Belirlediğimiz yatay noktalardan birisine şöyle çıkıyoruz. Şöyle bir miktar kalsın yine. Bir diğer nokta şurasıydı. Bu sefer gözdeki gibi direkt şuraya çıkmıyoruz arkadaşlar. Çünkü biraz gözden farklı olması açısından biraz bombelik katacağız. O yüzden tekrar başlangıç noktamıza çıkıyoruz. Şu şekilde. Şöyle. Bir kez daha yapacağız. Evet, yeterli olacaktır. Şimdi ise arkadaşlar şöyle o iki katı da alıp o bir alt sıradaki orta noktamıza batıyoruz. Fakat iğnemizi herhangi bir noktadan çıkarıyoruz. Şöyle çıkaralım. Burada kontrollü davranmamız gerekiyor. Şu şekilde. Hafif bir bombelik oluştu. Şuradan da asılabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ağız kısmı da tamamlanmış oldu.
Evet arkadaşlar, şimdi geldik şu desen kısımlarına yapmak isteyenler için. Şöyle bir ince ip tercih ettim ben. Siz tabii tavuğu ördüğünüz ip cinsinden de kullanabilirsiniz. Daha belirgin olurlar. Şimdi herhangi bir noktadan giriş yapıyoruz. Şu deseni vereceğimiz nereyi seçtiyseniz oradan başlıyoruz. Ben şurayı tercih ettim. Şöyle ipimi çekiyorum. Şöyle dışta birazı kalsın. Ardından arkadaşlar şöyle çıktığım noktayı ya desenimin şurası kabul edeceğim ya da burası kabul edeceğim. Bu tamamen size kalmış. Eğer orta nokta kabul edeceksem şu şekilde, mesela ben orta nokta kabul edeceğim. Şu noktaymış gibi kabul edeceğim. O yüzden desenimin bir ucu şöyle olacak, bir ucu da şöyle olacak. Bunun için de önce şu noktaya, ardından da diğer ucu nereye çıkacaksa o noktaya geçiş yapıyorum. Şöyle asılıyorum. Bakın. Evet. Şimdi tekrar orta nokta kabul ettiğim şu noktaya batıyorum. Ve batmadan önce bir başka desen nereye yapılacaksa, nereyi gönlüm istiyorsa oraya çıkıyorum. Mesela şurayı kabul edelim. Şöyle şurayı kabul edelim. Şöyle desenin oluşmuş halini göstereceğim. Evet. Şimdi ise desenimizin şu uç noktalarını yaptığımızı varsayıyorum. Bunun için de bir orta nokta belirlememiz gerekiyor. Şurası olduğunu düşünüyorum. Yani eğer deseniniz bu tarafa doğru fazlalığı olsun istiyorsanız bu tarafı olsun istiyorsanız ucu da şurayı orta nokta olarak kabul edebilirsiniz. Ben bu tarafı tercih edeceğim. Şöyle şurayı orta nokta kabul ediyorum. Ve bir sonraki uç için şöyle çıkıyorum. Şöyle asılıyoruz yavaşça. Evet. Tekrar bu orta noktaya geri dönüş yaptığımızda ise yine desenimizi oluşturmuş oluyoruz. Dediğim gibi bir sonraki deseni nereye yapacaksak da oraya çıkıyoruz. Veyahut desen yapmaktan bitirdik mi desenlerimizi, herhangi bir noktadan şöyle çıkış yapıyoruz. Şöyle ipimizi koparıp uçlarını gizliyoruz ve bu kadar bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Sevimli oyuncağımızın son hali bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım anlaşılır bir şekilde aktarabilmişimdir sizlere. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone değilseniz abone olup bize destek olursanız çok mutlu olurum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.